Güneşli yolda 3 sağlam adam gibi ilerliyorlardı. İngiltere'nin başka hiçbir yerinde bu kadar güçlü, bu kadar heybetli bir grup bir araya gelmemişti. Yoldan geçenler duraksıyor, omuzlarının genişliğine, yürüyüşlerinin sertliğine hayran hayran bakıyordu. Robin Hood, Little John'a döndü ve sertçe konuştu, "Neden doğruca Ancaster'a gitmedin? Sana söyledim değil mi? Eğer emrettiğimi yapsaydın, bu işin içine hiç girmezdin." "Tehdit eden yağmurdan korktum," dedi küçük John somurtkan bir sesle. Robin'in başına gelenlere içerliyordu, bu yüzden sesi sert çıktı. "Yağmur mu?" diye bağırdı Robin, yolun tam ortasında aniden durarak. Little John'a hayretle baktı. "Ah, sen büyük aptal. Son 3 gündür tek bir damla bile yağmadı. Ne toprakta, ne gökyüzünde, ne de suda herhangi bir kötü hava belirtisi vardı." "Yine de," diye hırladı küçük John, "Aziz Sweden isteseydi açık bir gökyüzünden bile bardaktan boşanırcasına yağmur yağdırabilirdi. Islak mı olmamı isterdin?" Bunun üzerine Robin Hood kahkahalarla patladı. "Ah küçük John," dedi. "O kafanda ne kadar da akıl var. Sana kim öfke duyabilir ki?" Böylece hepsi tekrar yola koyuldu. Sağ ayakları en önde, Deni'ye doğru. Biraz yol gittikten sonra güneş iyice ısınmış, yol tozlanmıştı. Robin Hood susamıştı. Yol kenarındaki çitin hemen arkasında buz gibi soğuk bir pınar vardı. Yosunlu bir taşın altından kabaran bu suyun başına geçtiler. Dizlerinin üzerine çöktüler, avuçlarından kadeh yapıp içtiler. Doya doya içtiler. Sonra yer serin ve gölgeliğinden, uzuvlarını uzatıp bir süre dinlendiler. Önlerinde tozlu yol, ovanın karşısına doğru uzanıyordu. Arkalarında çayırlar ve parlak yeşil tarlalar, genç mısırlar güneşte geniş geniş yayılmıştı. Üstlerinde ise kayın ağacının serin, hışırdayan yaprakları gölge döküyordu. Mor menekşelerin ve yabani kekiğin nazik kokusu burun deliklerine doldu. Pınarın yumuşak şırıltısı ruhlarını okşadı. Her şey o kadar güzeldi ki, o kadar huzurluydu ki, Mayıs'ın tatlı neşesiyle dolu bu anda hiçbiri konuşmak istemedi. Üçü de sırt üstü uzanmış, ağaçların titreyen yaprakları arasından parlak gökyüzüne bakıyordu. Sessizlik. Sonunda Robin, diğerlerinden daha az dalmış olan, etrafına bir göz attı ve sessizliği bozdu. "Şimdi," dedi, "şu neşeli tüylü kuşa bakın, yemin ediyorum." Diğerleri doğruldu ve otoyolda yavaşça yürüyen genç bir adam gördüler. Gerçekten de neşeli görünüyordu. Üstelik göz alıcı bir figürdü. Kırmızı ipek dublet giymişti, çorapları da kırmızıydı. Yanında yakışıklı bir kılıç asılıydı, altın ipliklerle işlenmiş kabartmalı deri kınıyla. Şapkası kırmızı kadifedendi ve geniş bir tüy bir kulağının arkasına doğru sarkıyordu. Saçları uzun, sarı ve kıvırcıktı, omuzlarına dökülüyordu. Elinde erken açmış bir gül tutuyordu ve ara ara nazikçe kokluyordu. "Canıma aşkına," diye gülerek söyledi Robin Hood. "Bu kadar güzel giyimli bir adam gördün mü hiç, küçük?" "Gerçekten, kıyafetleri benim zevkime göre aşırı süslü," diye yanıtladı Arthur. "Ama yine de, omuzlarına bak, beline bak. Kollarının vücudundan nasıl sarkıyor gör. İğne gibi sallanmıyor, sert asılı duruyor ve dirsekten bükülüyor. Yemin ederim, o güzel kıyafetlerin içinde ekmek ve sütle beslenen uzuvlar değil bunlar. Sert eklemler ve güçlü yumruklar var." "Sanırım haklısın, dost Arthur," dedi küçük John. "O gül yaprağı ve krem şantili biri gibi görünse de. Ben de öyle sanmıyorum." "Pa," diye söylendi Robin Hood. "Böyle bir adamı görmek ağzımda kötü bir tat bırakıyor. Bak o güzel çiçeği nasıl tutuyor başparmağı ve parmağıyla. Sanki, 'İyi gül, seni seviyorum ama bir süre daha kokuna dayanabilirim,' der gibi." "İkiniz de yanılıyorsunuz, inanıyorum. Eğer yoluna öfkeli bir fare koşarsa, 'La' ya da 'Eyvah!' diye bağırıp hemen bayılmaya kalkar." "Kim olabilir acaba bu?" "Büyük bir baronun oğlu," diye yanıtladı küçük John, "iyi bir cüzdan ve gerçek erkek parası olan biri olduğundan şüphem yok." "Evet, öyle olduğundan şüphem yok," dedi Robin. "Ne yazık ki böyle adamlar, eşcinsel kıyafetlerle yurt dışına çıkmaktan başka bir şey düşünmez. Ayakkabılarını bağlamaya bile uygun olmayan iyi adamlar, onların emirlerinde dans etmek zorunda. Aziz Dunstan, Aziz Alfred, Aziz Whittled ve tüm Sakson takvimindeki azizler adına. Denizin ötesinden gelen bu lordların haksız kazançlarını onlardan alacağım, Sherwood'da bir ağaca asılsam da." "Neden bu kadar ısındın efendim?" diye sordu küçük John. "Belki iyi bir adam ve dürüst biridir bildiğin kadarıyla." "Hayır," dedi Robin kararlılıkla.
Siz ikiniz burada yatın, bu adamı nasıl sınadığımı görene kadar. Ve kayın ağacının gölgesinden çıkıp yolun tam ortasına yürüdü. Ellerini kalçalarına koyarak yabancının önünde durdu. Bu arada yavaş yavaş yürüyen yabancı yaklaşmıştı. Ama Robin'in farkında değilmiş gibi görünüyordu. Gülünü kokluyordu. Şuraya bakıyordu, buraya bakıyordu. Robin'e bakmıyordu. "Dur," diye bağırdı Robin, sonunda yabancı yeterince yaklaşınca. "Dur, olduğun yerde dur." "Neden durayım ki, iyi adam?" dedi yabancı yumuşak ve nazik bir sesle. "Ve neden olduğum yerde durayım? Yine de, eğer istersen, bir süre kalabilirim. Ne söyleyeceğini duyayım." "O halde," dedi Robin, "söylediklerimi dinle ve bana böyle yumuşak konuşma. Ben sana da tüm nezaketle davranacağım. Şunu bil ki güzel dostum. Ben adeta Aziz Wilfred'in tapınağının bir adakçısıyım. Bu tapınak, putperestlerden zorla alınan altınları eriterek şamdanlara dökmüş. Ben de buradan geçenlerden belirli bir ücret alıyorum ve bunu daha iyi bir amaç için kullanıyorum. Şimdi, tatlı dostum, çantanı bana uzat, içinde ne kadar servet olduğunu değerlendireyim. Çünkü iyi başbakanımız Svantold'un dediği gibi, aşırı şişmanlayan kan kaybetmeli." Yabancı tüm bu süre boyunca gülünü kokluyordu. Nazik bir gülümsemeyle Robin'e baktı. "Hayır," dedi. "Konuşmanı duymayı çok seviyorum, güzel adam. Belki henüz bitirmedin. Lütfen devam et. Daha biraz vaktim var." "Her şeyi söyledim," dedi Robin. "Şimdi çantanı ver ve seni yoluna bırakayım. Az şeyin varsa hiçbirini almam." "Bu beni çok üzüyor," dedi diğeri. "Keşke yapabilseydim. Ama sana verecek hiçbir şeyim yok. Bırak kendi yoluma gideyim. Sana hiçbir zararım dokunmadı." "Hayır, gitmeyeceksin," dedi Robin. "Cüzdanını bana gösterene kadar." "İyi dostum," dedi yabancı nazikçe, "başka bir yerde işim var. Sana yeterince zaman verdim ve sabırla dinledim. Lütfen, huzur içinde gitmeme izin ver." "Sana bir kez söyledim," dedi Robin sertçe. "Şimdi bir kez daha söylüyorum. Emrimi yapmadan tek bir adım atmayacaksın." Ve çeyrek asasını başının üstüne kaldırdı, tehditkar bir şekilde. "Ne yazık," dedi yabancı üzgünce. "Bunun böyle olması beni üzüyor. Seni öldürmek zorunda kalacağımdan korkuyorum, zavallı adam." Ve kılıcını çekti. "Silahını bırak," dedi Robin. "Sana bakmam. Bir kılıç, meşe bir asaya karşı dayanamaz. Onu arpa samanı gibi kırabilirim. Yol kenarında iyi bir meşe çalılığı var. Oradan bir sopa al ve kendini adil savun. Eğer gürültülü bir savaşa niyetin varsa." Yabancı önce Robin'e baktı, sonra meşe asaya. "Haklısın, iyi adam," dedi. "Gerçekten, kılıcım o sopaya karşı koyamaz. Biraz bekle, bir asa seçeyim." Elindeki gülü bir kenara attı. Kılıcını kınına yerleştirdi. Ve şimdiye kadar hiç kullanmadığı hızlı adımlarla yol kenarına yürüdü. Küçük bir meşe fidanlığına. Fidanlar arasında gezindi ve hoşuna gideni buldu. Ama budamak için dal aramadı. Kollarını kaldırdı, topuğunu yere dayadı ve güçlü bir çekişle genç ağacı olduğu gibi köklerinden söküp çıkardı. Sonra geri döndü, kökleri ve yumuşak sapları kılıcıyla sessizce budadı. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Küçük John ve Tanner her şeyi seyrediyordu. Yabancının fidanı kökten söküp çıkardığını görünce Tanner dudaklarını büzdü. Ve nefesini uzun, içe çekik bir ıslıkla verdi. "Bedenimin nefesiyle," dedi küçük John, hayranlıktan kendine geldiğinde. "Bunu gördün mü, Arthur? Evlen. Sanırım zavallı efendimiz o adamla başı belaya girecek." Meryem ana adına, o yeşil ağacı arpa samanı gibi kopardı. Robin Hood ne düşündüyse, yerinde durdu. Ve şimdi o ile kırmızı giysili yabancı, yüz yüze duruyordu. Robin Hood o gün kendini iyi gösterdi. Savaştılar, ileri geri mücadele ettiler. Robin'in becerisi, yabancının gücüyle çarpıştı. Otoyolun tozu onların etrafında bir bulut oluşturdu. Öyle ki bazen küçük John ve Tanner hiçbir şey göremez, sadece asaların birbirine çarpmasını duyabilirdi. 3 kez Robin Hood yabancıya vurdu. 1 kez koluna, 2 kez kaburgalarına. Ama yabancının darbelerinden yalnızca birini karşılayabilseydi. Sadece birini. Robin'i daha önce hiç olmadığı gibi toprağa serdi. Sonunda yabancı Robin'in sopasına tam ortasından öyle adil bir darbe vurdu ki Robin neredeyse tutamadı asayı. Yine vurdu. Robin darbenin altında eğildi. 3. kez vurdu ve bu sefer yalnızca Robin'in savunmasını yarmakla kalmadı. Ona öyle bir darbe indirdi ki Robin tozlu yola yuvarlandı. "Sessizlik! Dur," diye bağırdı Robin Hood, yabancının asasını kaldırdığını görünce. "Teslim oluyorum."
Dur, diye bağırdı küçük John, Tanner'ın yanında örtüden fırlayarak. Dur, bırak, diyorum. Hayır, dedi yabancı sessizce. Siz 2 kişi daha da olsanız. Ve her biri bu kadar iri olsa da. Elim dolu gibi. Hadi, hepinize hizmet etmek için elimden geleni yapayım. Dur, diye bağırdı Robin Hood. Artık savaşmayacağız. Yemin ediyorum, bu benim ve senin için kötü bir gündü, küçük John. Bileğim ve kolum, o yabancının darbesiyle hala karıncalanıyor. Sonra küçük John Robin'e döndü. Neden, ne diye iyi efendim, dedi. Ah, kötü bir durumdasın. Ceketin yolun tozu ile tamamen kirlendi. Sana kalkmana yardım edeyim. Yardımına salgın gelsin, diye bağırdı Robin öfkeyle. Kendi kendime kalkabilirim. En azından paltonunu tozlayayım. Zavallı kemiklerinden korkuyorum, dedi küçük John ciddi bir sesle. Ama gözlerinde sinsi bir parıltı vardı. Bırak, diyorum, diye öfkeyle söyledi Robin. Ceketim tozlandı, yeter artık. Yardımın gerekmez. Sonra yabancıya döndü. Adın ne? İyi adam. Benim adım Gamuel, diye yanıtladı öteki. Ha, diye bağırdı Robin. Gerçekten öyle mi? Aynı isimle yakın bir akrabam var. Nereden geliyorsun, güzel dostum? Maxfield kasabasından, diye yanıtladı yabancı. Orada doğdum ve büyüdüm. Oradan annemin genç kardeşini aramaya geldim. Erkekler ona Robin Hood diyor. Belki bana yol gösterebilirsin. Ha, Will Gamuel, diye bağırdı Robin. 2 elini ötekinin omuzlarına koydu ve onu kol mesafesinde tuttu. Elbette, başkası olamazdı. Seni o güzel bakire havanından tanıyabilirdim. O zarif ve ince yürüyüşünden. Beni tanımıyor musun, oğlum? Bak bana. Şimdi, bedenimin nefesiyle, diye bağırdı öteki. İnanıyorum ki sen benim amca Robbins'ın. Evet, kesinlikle öyle. Ve her biri kollarını ötekinin etrafına doladı, yanağından öptü. Sonra Robin bir kez daha akrabasını kol mesafesinde tuttu ve onu baştan aşağı süzdü. Neden, ne değişim var sende? Yaklaşık 8-10 yıl önce sana bir çocuk bırakmıştım. Harika eklemleri ve sarkık uzuvları olan bir çocuk. Ve işte bakıyorum, sıkı, güçlü bir adam. Hatırlamıyor musun, evlat? Kas tüyünü nasıl parmaklarının arasına koyup fırlatacağını sana nasıl gösterdiğimi, yay kolunu nasıl sakin tutacağını, sopa ile nasıl savaşıp savunacağını, evet, dedi genç Gamuel. Ve sana çok hayranlık duyuyordum. Kim olduğunu bilseydim, yemin ederim ki bugün sana el kaldırmaya asla cesaret edemezdim. Umarım büyük zarar vermedim. Hayır, hayır, dedi Robin aceleyle. Küçük John'a yan gözle bakarak. Bana zarar vermedi. Ama daha fazla söyleme, sana yalvarıyorum. Yine de şunu söyleyeyim, genç. Umarım o kadar sert bir darbe bir daha yemem. Hanımefendi, kolum tırnak ucundan dirseğe kadar karıncalanıyor. Gerçekten ömür boyu felç olduğumu sandım. Sana söylüyorum kuzen, gördüğüm en güçlü adamsın. O yeşil ağacı nasıl kökten söktüğünü görünce midem titredi. Ama anlat bana, Sir Edward ve anneni nasıl terk ettin? Ah, ah, diye yanıtladı genç Gamuel. Bu kötü bir hikaye, amca. Babamın uşağı, eski Giliz çarpık bacakın ardından gelen adam, her zaman alaycı bir serseri birisiydi. Babamın neden onu tuttuğunu bilmiyordum. Ama onu büyük ölçüde denetlediği bir şey olduğu için tuttuğunu düşünüyorum. Babama karşı cesurca konuştuğunu duyardım ve bu beni rahatsız ederdi. Babam ise her zaman sinirli ve sert sözlere yavaş tepki verirdi. Bir gün, ve o müstehcen adam için kötü bir gündü. Babamı azarlamaya başladı. Artık dayanamadım. Öne çıktım, ona bir tokat vurdum ve... İnanır mısın? Adam hemen öldü. Sanırım boynunu kırdım ya da benzeri bir şey. Böylece beni yakalamaya geldiler ve yasadan kaçmak zorunda kaldım. Yoldaydım ki beni gördün. İşte buradayım. Kalbimle inan ki, diye söyledi Robin Hood, yasadan kaçanların arasında, hayatımda bu kadar sakin ve rahat bir halde kaçan birini görmedim. Birini öldürmüş biri. Yolda narin bir saray kızı gibi sallana sallana yürüyor, bir gülü kokluyordu. Hayır, amca, diye yanıtladı Will Gamuel. Aşırı acele asla iyi tereyağı yapmaz, eski deyim gibi. Ayrıca inanıyorum ki vücudumun gücü topuklarımın çevikliğini biraz aldı. Nitekim, az önce bana 3 kez vurdun ve ben sana bir kez bile yetişemedim. Sadece gücümle seni ezeceğimi biliyordum. Hayır, diye söyledi Robin. Bu konuyu daha fazla konuşmayalım. Seni görmekten çok mutlu oldum, Will. Ve grubuma büyük bir onur ve itibar katacaksın. Neşeli dostlara. Ama adını değiştirmelisin, çünkü şu an sana karşı bir arama emri çıkarılıyor olabilir.
Kırmızı kıyafetlerin yüzünden. Bundan böyle Will Scarlet olarak anılacaksın. Will Scarlet, diye tekrarladı küçük John, öne çıkıp büyük avucunu uzatarak. Öteki de aldı. Will Scarlet, bu isim sana çok yakışıyor. Seni aramızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bana küçük John deniyor. Bu da gruba yeni katılan sağlam bir tabakçı. Arthur adında. Biliyorum ki şöhret kazanacaksın, Will. Ülke hakkında birçok neşeli türkü söylenecek. Sherwood'da birçok hikaye anlatılacak. Robin Hood'un küçük John'a ve Arthur'a çeyrek asa kullanımını nasıl öğrettiğini ve iyi ustamızın ne kadar büyük bir pastayı ısırdığını, nasıl boğulduğunu. Hayır, iyi küçük John, diye söyledi Robin. Kendisi hakkında şaka anlatılmasını hiç sevmezdi. Neden bu küçük meseleden bahsedelim ki? Bugünün işlerini kendi aramızda tutalım. Tüm kalbimle, dedi küçük John. Ama iyi efendim, sanırım sen de neşeli hikayeleri seversin. Zira sık sık şaka yapardın benim eklemlerimde birikim olan belli bir şişmanlık hakkında. Hayır, iyi küçük John, dedi Robin aceleyle. Sanırım bu konuda zaten yeterince söyledim. Sorun değil, dedi küçük John. Aslında ben de bundan usandım. Ama şimdi, sanırım sen de dün gece tehdit eden yağmur hakkında şaka yapmaya niyetlenmiştin. Hayır, o zaman, dedi Robin Hood sinirli bir şekilde. Yanılmışım. Şimdi hatırlıyorum. Yağmur gerçekten tehdit eder gibi görünüyordu. Gerçekten, ben de öyle düşünmüştüm, dedi küçük John. Bu yüzden, Blue Borin'de bütün gece kalmam akıllıca oldu. Böyle fırtınalı bir havada yola çıkmak yerine. Değil mi? Senin ve yaptıklarının bir belası, diye bağırdı Robin Hood. İstersen istediğin yerde kalmakta haklıydın. Yine her şey yolunda, dedi küçük John. Ben ise bugün kör olmuştum. Seni sırılsıklam görmedim. Seni topukları üzerinde tozun içine düştüğünü görmedim. Ve eğer biri senin olduğunu söylerse, temiz bir vicdanla, yalancı dilini dişlerinin arasında sallıyorum. Gel, diye bağırdı Robin, alt dudağını ısırarak. Diğerleri ise gülmekten kendilerini alamıyordu. Bugün daha ileri gitmeyeceğiz. Sherwood'a döneceğiz. Ancaster'a başka bir zaman gidersin, küçük John. Robin böyle söylemişti çünkü kemikleri ağrıyordu ve uzun bir yolculuk ona iyi gelmezdi. Böylece geldikleri yöne döndüler ve geri yürümeye başladılar. 4 yeomen Sherwood'a doğru uzun süre yol gittikten sonra, öğle saatinin iyice geçmesiyle birlikte acıkmaya başladılar. Robin Hood dile getirdi bunu, keşke biraz yemek olsaydı. İyi bir beyaz ekmek somunu. Bir parça kar beyazı peynirle. Ve üzerine mırıldana mırıldana yutulmuş bira. Bir kral için ziyafet olurdu. Sen bundan bahsettiğine göre, dedi Will Scarlet, ben de kendimi şaşırtmayacağım. İçimden bir ses bağırıyor. Yiyecek. İyi dostum, erzak. Yakınlarda bir ev biliyorum, dedi Arthur Blunt, ve param olsaydı, bahsettiğiniz şeyi size getirirdim. Tatlı bir ekmek somunu, güzel bir peynir ve kahverengi bira. Bu konuda param olduğunu biliyorsun, iyi efendim, dedi küçük John. Öyle mi, küçük John, dedi Robin. Ne kadar para iyi Arthur'u bize et ve içki ısmarlamaya yettirir. Bence 6 kuruş bir düzine adam için yiyecek alabilir, dedi Tanner. O zaman ona 6 kuruş ver, küçük John, dedi Robin. 3 adamı doyuracak yiyecek benim için tam yeterli. Şimdi git Arthur, parayı ver ve yiyecekleri buraya getir. Şu çalılığın gölgesinde yiyeceğiz. Küçük John parayı Arthur'a verdi, diğerleri ise çalılığa geçip Tanner'ın dönüşünü bekledi. Kısa süre sonra Arthur geri döndü. Yanında büyük bir kahverengi ekmek somunu, orta boy yuvarlak bir peynir ve omuzlarında kalın març birası dolu bir keçi derisi vardı. Will Scarlet kılıcını alarak ekmeği ve peyniri 4 porsiyona böldü, herkes payını aldı. Robin Hood biradan derin bir yudum çekti. Aha, dedi, nefesini vererek. Bundan daha tatlı bir içecek içmedim. Bundan sonra kimse konuşmadı. Herkes ekmeğini ve peynirini iştahla kemirdi, biradan da büyük yudumlar çekti. Sonunda Will Scarlet elinde küçücük kalan ekmek parçasına baktı ve dedi ki, sanırım bunu serçelere vereyim. Ve onu üzerinden fırlattı, elbisesindeki kırıntıları silkeledi. Ben de, dedi Robin. Yeterince içtim. Küçük John ve Tanner ise ekmeğin ve peynirin son kırıntısına kadar yemişlerdi. Şimdi, dedi Robin, kendimi yeniden insan gibi hissediyorum. Yolculuğa devam etmeden önce hoş bir şey yapmak istiyorum. Will, eskiden güzel bir sesin olduğunu hatırlıyorum. Tatlı bir şarkı söyleyebilirdin. Bize bir tane ver, lütfen. Bir melodi çevirmekten çekinmem, diye yanıtladı Will Scarlet,
Ama tek başıma şarkı söylemek istemezdim. Hayır, diğerleri de takip eder. Başla, evlat, dedi Robin. Peki, o zaman olsun, dedi Will Scarlett. Aklıma bir şarkı geldi. Bir ozan babamın salonunda ara sıra söylerdi bunu. Adını bilmiyorum. Ama şöyledir o şarkı. Çok iyi söyledin, dedi Robin. Ama açıkça söylemeliyim, kuzen. Senin gibi güçlü bir adamın çiçeklerden ve kuşlardan söz eden ince şarkılar söylemesi beni biraz şaşırtıyor. Yine de adil söyledin ve o kadar kötü bir şarkı da değil. Şimdi sıra sende, Tanner. Bilmiyorum, dedi Arthur, başını bir yana eğerek. Tatlı arkadaşın şarkısına yetişebileceğimden emin değilim. Üstelik gerçekten biraz soğuk aldım. Boğazımda belli bir gıdıklama var. Hayır, şarkı söyle dostum, dedi küçük John, yanına oturup omzunu okşayarak. Güzel, yuvarlak, yumuşak bir sesin var, biraz duyalım. Peki, eğer zavallı bir şey de olsa, dedi Arthur, elimden geleni yaparım. Sir Keith'in kur buluşmasını hiç duydunuz mu? Kral Arthur'un zamanında yaşayan iri genç Cornish şövalyesinin hikayesini. Biraz duyduğumu sanıyorum, dedi Robin. Yine de şarkını aç ve dinleyelim. Hatırladığım kadarıyla cesur bir şarkıydı. Açıkça söyle, iyi adam. Bunun üzerine Tanner boğazını temizledi ve daha fazla bekletmeden şarkıya başladı. Evet, gerçekten, dedi Robin Hood, Tanner şarkısını bitirdiğinde. Hatırladığım gibi, güzel bir şarkı, hoş bir melodisi var. Bana hep öyle gelmiştir ki, dedi Will Scarlett, bu şarkıda belli bir öğüt var, bazen bize çirkin ve sert görünen bir görev. Ağzına adil bir öpücük kondurduğumuzda, yani ona samimiyetle sarıldığımızda, aslında o kadar da kötü değildir. Sanırım haklısın, dedi Robin. Ve aksine, bir zevk gibi görünen şey bazen bize acı verir. Öyle değil mi, küçük John? Nitekim bugün sana acı darbeler getirdi. Hayır, adamım, ağzına bakma. Piponu temizle ve bize neşeli bir şarkı söyle. Hayır, dedi küçük John. Ben neşeli Arthur'un söylediği kadar güzel bir şey bilemiyorum. Bildiğim şeyler zavallı. Üstelik sesim bugün akortsuz. Kötü bir şarkıyı bile mahvedebilirim. Bunun üzerine herkes küçük John'u şarkı söylemeye zorladı. O da şakınan biri gibi uygun bir süre direndikten sonra hemen pes etti. Peki, olsun, dedi. Elimden geleni yaparım sanırım. Will gibi adil davranmak gerekirse, şarkımın bir adı yok. Ama şöyle gidiyor. Yolda kim geliyor o adam, diye sordu Robin, şarkıyı keserek. Bilmiyorum, dedi küçük John huysuz bir sesle. Ama şunu biliyorum. İyi bir şarkının akışını kesmek iyi bir şey değil. Hayır, küçük John, dedi Robin. Sinirlenme, sana yalvarıyorum. Ama o adamı gözlemliyordum. Omzundaki o büyük çantanın altında bükülmüş halde, şarkın başından beri. Bak, küçük John, onu tanıyor musun? Küçük John, Robin Hood'un işaret ettiği yöne baktı. Gerçekten, dedi bir an sonra, şimdi gördüğüm o genç değirmenci o, Sherwood'un kenarında zaman zaman görürdüm onu. Bence zavallı ölü. İyi bir şarkıyı bozmak için. Şimdi ondan bahsediyorsun, dedi Robin Hood. Ben de ara sıra görmüşümdür onu. Nottingham Town'un ötesinde, Salisbury yoluna yakın bir değirmen yok mu? Haklısın, o adam o, dedi küçük John. İyi bir iri adam, dedi Robin. Yaklaşık 2 hafta önce Ned o, Bradford'u devirdiğini gördüm. Hayatımda o kadar güzel dikilmiş saçlı birini görmedim. Bu sırada genç değirmenci o kadar yaklaşmıştı ki artık onu açıkça görebiliyorlardı. Kıyafetleri una bulanmıştı. Sırtında büyük bir torba yemek taşıyordu. Tüm ağırlığı omuzlarına yüklenmiş, öne eğilmiş yürüyordu. Çuvalın karşısında kalın bir çeyrek asa vardı. Güçlü güçlü uzuvlarıyla tozlu yolda sağlam adımlarla ilerliyordu. Yanakları kış elması gibi kızarmıştı. Saçları keten rengindeydi ve çenesinde yumuşak, keten renkli bir tüy sakal vardı. İyi ve dürüst bir adam, dedi Robin Hood. Ve böyle biri İngiliz yeomanrisinin gerçek bir süsüdür. Hadi onunla neşeli bir şaka yapalım. Sanki sıradan hırsızlarmış gibi davranacağız. Dürüst kazancını almak istiyormuşuz gibi yapacağız. Sonra onu ormana götürüp öyle bir ziyafet vereceğiz ki. Midesi hayatı boyunca hiç tutmamıştır böyle bir şey. Boğazını iyi şarapla sulatacağız ve onu cüzdanında her kuruşu için taçlarla eve göndereceğiz. Ne dersiniz çocuklar? Gerçekten, bu neşeli bir düşünce, dedi Will Scarlett. İyi planlanmış, dedi küçük John. Ama tüm azizler bizi bugün daha fazla dövülmekten korusun. Evlen, zavallı kemiklerim öyle ağrıyor ki. Sus, küçük John, dedi Robin.
O aptal dilin bizi ikimizi de güldürecek. Aptal dilim, kahin, diye homurdandı küçük John Arthur Blunt'a. Keşke efendimizi o başka bir belaya girmekten durdurabileydim bugün. Ama şimdi Miller yavaş yavaş yürüyerek onların saklandığı yerin karşısına gelmişti. Dördü de ona doğru koştu ve çevresini sardı. "Dur dostum," diye bağırdı Robin değirmenciye. Değirmenci yavaşça döndü. Çantanın ağırlığını omzunda bırakarak, her birine sırayla baktı. Şaşkındı. Çünkü iyi ve sağlam bir adamdı ama zekası kestane kavurmak kadar hızlı değildi. "Kim kalmamı istiyor?" dedi Miller derin ve sert bir sesle. Büyük bir köpeğin hırlaması gibiydi bu ses. "Evleneceğim, öyle," dedi Robin. "Ve sana söyleyeyim, dostum. Sen bana dikkat etmek zorundasın." "Peki sen kimsin, iyi dostum?" dedi değirmenci, büyük torbasını omzundan yere fırlatarak. "Ve yanındakiler kim?" "Biz 4 iyi Hristiyan adamız," dedi Robin, "ve ağır yükünün bir kısmını taşımana yardım etmek istiyoruz." "Hepinize teşekkür ederim," dedi adam. "Ama çantam tek başıma taşıyamayacağım kadar ağır değil." "Hayır, yanılıyorsun," dedi Robin. "Belki bazı ağır farting ya da peni. Gümüşten bile bahsetmiyorum, altından bahsetmiyorum. İyi gaffer Swantelt altının 2 ayaklı bir eşek için çok ağır bir yük olduğunu söyler. Bu yüzden bu yükün bir kısmını senden alırdık." "Ah," diye bağırdı Miller. "Bana ne yapmak istiyorsunuz? Bende para yok. Kırmızı bir gıcık gibi. Bana zarar verme, lütfen huzur içinde gitmeme izin ver. Üstelik söyleyeyim size, Robin Hood'un topraklarındasınız. Ve eğer dürüst bir zanaatkarı soymak istediğinizi görürse, kulaklarınızı başınıza götürür ve sizi Nottingham duvarlarına kadar kırpar." "Aslında ben de Robin Hood'dan kendim kadar korkmam," dedi neşeli Robin. "Bugün üzerimdeki her kuruşu bana vermelisin. Eğer 1 santim bile kıpırdarsam bu asayı kulaklarının etrafında sallayacağım." "Bana vurma," diye bağırdı Miller, dirseğini havaya kaldırarak, sanki darbeden korkuyordu. "Üzerimde hiçbir şey yok. Ne kese, ne cep, ne de deri." "Öyle mi?" dedi Robin Hood, ona dikkatle bakarak. "İnanmıyorum buna. Eğer çok yanılmıyorsam, o yağlı yemek torbasının dibinde bir şeyler saklı. İyi Arthur, torbasını boşalt. Garanti ederim ki 1-2 şilin bulursunuz un içinde." "Ah," diye bağırdı değirmenci, dizlerinin üzerine çökerek. "Tüm iyi yemeğimi bozmayın. Bu sizi daha iyi çözer ve beni mahveder. Bağışlayın. Çantadaki parayı kendim veririm." "Ha," dedi Robin, Will Scarlett'i dürtarak. "Öyle mi? Ve paranın nerede olduğunu anladın mı? Evlen, kutsal bir imge karşısında harika bir burnum var. Arpa unu altındaki altın ve gümüşün kokusunu aldığımı sanıyordum." "Doğrudan getir, Miller." Sonra yavaşça Miller ayağa kalktı. İsteksizce. Çantanın ağzını çözdü. Ellerini yavaşça yemeğe soktu ve kollarını dirseklerine kadar arpa ununa gömdü, aramaya başladı. Diğerleri etrafında toplandı, başlarını birbirine yaklaştırdı. Aşağı baktılar. Ne getireceğini merak ederek. Böylece hepsi birbirine yakın duruyordu. Başları eğik, aşağıya bakıyordu. Ama Miller para arıyormuş gibi yaparken 2 avuç dolusu yemek topladı. "Ha," dedi, "işte onlar, güzeller." Sonra diğerleri daha da öne eğildi. Ve Miller aniden yemeği yüzlerine fırlattı. Gözlerini doldurdu, burunlarını ve ağızlarını unla kapladı, kör etti ve neredeyse boğdu. Arthur Blunt hepsinden kötü durumdaydı. Çünkü ağzı hayranlıkla açık kalmıştı. Büyük bir un bulutu boğazından aşağı uçtu. Neredeyse ayakta duramayacak kadar öksürdü. Dördü de sendeleyerek gözlerini ovuştururken, un yüzlerinde kanallar açıyordu ve gözyaşları akıyordu. Miller bir avuç daha un aldı. Bir tane daha, yüzlerine fırlatmaya devam etti. Saçları ve sakalları, kıyafetleri, kar gibi bembeyaz oldu. Sonra büyük asasını kavradı ve Miller etraflarında dövmeye başladı. Bezelyeler gibi sıçrıyorlardı davul başında. Ama ne kendilerini savunabiliyorlardı ne de kaçabiliyorlardı. Şak, şak, Miller'ın sopası sırtlarına indi. Her darbede havada büyük beyaz un bulutları yükseldi ve rüzgarda süzüldü. "Dur," diye bağırdı sonunda Robin. "Bırak dostum, ben Robin Hood'um." "Yalan söylüyorsun, alçak," diye bağırdı değirmenci, ona kaburgalarına bir darbe daha indirerek. "Stout Robin dürüst bir tüccarı asla soymaz." "Ha, paramı almak istiyordun, öyle mi? Ve bir darbe daha. Payını almayacaksın, uzun bacaklı alçak. Paylaş ve paylaş." Ve küçük John'u öyle bir vurdu ki neredeyse devriliyordu. "Hayır, korkma, sıra sende, siyah sakallı."
Ve Tanner'a öyle bir darbe indirdi ki neredeyse kükreyecekti. "Şimdi ne olacak, kırmızı ceket? İzin ver de üzerindeki tozu silkeleyeyim," diye bağırdı, Will Scarlett'i de dövdü. Ve böylece neşeli sözlerle birlikte darbeler yağdırmaya devam etti. Neredeyse ayakta duramayacakları hale gelene kadar. Birisinin gözlerini temizlemeye çalıştığını gördüğünde, yüzüne bir avuç daha un atıyordu. Sonunda Robin Hood borusunu buldu ve dudaklarına götürdü. 3 sesli patlama çaldı. Şans eseri Will Studley ve Robin'in adamlarından bir grup, bu neşeli sporun cereyan ettiği yere çok uzak değildi. Seslerin uğultusunu ve darbelerinin çıkardığı gümbürtüyü duyunca ahırda durur gibi durdular ve dinlediler. Will Studley dedi ki, "Eğer yanılmıyorsam, burada yakınlarda sert bir sopa savaşı var, bu güzel manzarayı görmek istiyorum." Ve o ve tüm grup sesin geldiği yöne döndü. Karmaşanın olduğu yere yaklaştıklarında Robin'in borusundan 3 ses duyuldu. "Çabuk," diye bağırdı Doncaster'dan genç David. "Efendimizin ihtiyacı var." Ve bir an bile durmadan güçle ilerlediler. Gizliden otoyola fırladılar. Ama gördükleri ne manzaraydı. Yol tamamen beyazdı. Yemekten. Ve 5 adam da baştan aşağı bembeyaz un içindeydi. Çünkü arpa ununun büyük kısmı Miller'ın kendisine de geri düşmüştü. "Ne ihtiyacın var, efendim?" diye bağırdı Will Studley. "Ve tüm bu kötülük ne?" "Neden?" dedi Robin büyük bir heyecanla, "o hain neredeyse beni öldürecekti. Sen çabuk gelmeseydin, iyi Studley. Efendin ölmüştü." Bundan sonra, o ve diğer üçü gözlerinden unu ovuştururken, Will Studley ve adamları kıyafetlerini temizledi. Ve o sırada hepsi anlattı. Miller'a nasıl bir şaka yapmak istediklerini, ama aynı şakanın onlara nasıl bu kadar acı bir şekilde geri döndüğünü. "Çabuk adamlar, o iğrenç Miller'i yakalayın," diye bağırdı Studley. Neredeyse boğulacaktı kahkahadan. Bunun üzerine birkaç kişi güçlü adama koştu, onu yakaladı ve kollarını sırtından yay telleriyle bağladı. "Ha," diye bağırdı Robin, titreyen Miller'i önüne getirdiklerinde. "Beni öldürmek mi istedin?" "İnancımla." Burada durdu. Ve Miller'a sert sert baktı. Ama Robin'in öfkesi dayanamadı. Önce gözleri parladı. Sonra tüm bunlara rağmen güldü. Efendilerinin güldüğünü gördüklerinde, etrafta duran yeomenler de artık kendilerini tutamadı. Güçlü bir kahkaha patlaması yükseldi hepsinden. Birçoğu ayakta duramıyor, saf neşeyle yere yuvarlanıyordu. "Adın ne, iyi adam?" dedi sonunda Robin, şaşkınlıkla duran değirmenciye. "Ne yazık efendim, ben Mic'im. Miller'ın oğluyum," dedi korkmuş bir sesle. "Yemin ederim," dedi neşeli Robin, omzuna vurarak. "Sen gördüğüm en güçlü Mic'tin. Şimdi, tozlu değirmenini bırakıp grubuma katılmak ister misin? İnancımla, sen hazne ile kasa arasında günlerini geçirmek için çok değerli bir adamsın." "O zaman gerçekten," dedi değirmenci, "eğer bilmeden bana kim olduğunu bilmeden vurduğum darbeler için beni affedersen. Seninle neşeyle birleşeceğim. O zaman bugünü kazandım," dedi Robin. "Tüm Nottinghamshire'dan en güçlü 3 yeomen. Hepimizi yeşil orman ağacına götüreceğiz. Oraya yeni dostlarımızın onuruna neşeli bir ziyafet kuracağız. Belki 1-2 kadeh iyi şarap ve kanarya, zavallı eklemlerimin ve kemiklerimin ağrısını hafifletir. Ama yine eski adam olmam için günler geçmesi gerekecek, garanti ederim." Böylece döndü ve yolu gösterdi. Diğerleri peşinden geldi. Ve ormana girdiler. Gözden kayboldular. O gece ormanlarda çıtırdayan ateşler alevlendi. Çünkü Robin ve bahsedilenler, Mitch hariç, vücutlarında birçok ağrılı kabarcık ve morluk taşıyordu. Eklemleri o kadar ağrıyordu ki. Ama yine de grubun yeni üyelerine hoş geldiniz derken ve neşeli ziyafetin tadını çıkarırken ağrılarını unutuverdiler. Şarkılar, şakalar ve kahkahalar ormanın derinliklerine yankılandı. Daha sessiz köşelere kadar ulaştı. Gece hızla geçti. Böyle neşeli zamanlar her zaman hızlı geçer. Sonunda her adam kendi köşesini aradı. Ve her şeyin üzerine sessizlik çöktü. Orman uyuyordu. Ama küçük John'un dili her zaman kolay yönlendirilen bir dil değildi. Yavaş yavaş, santim santim. Tanner ile olan savaşının tüm hikayesi ve Robin'in Will Scarlett ile kavgası sızdı. Ve belki de sen de benimle bu neşeli hikayeye gülebilirsin.